Bu videoda sizlere bilinçaltının dilinden ve işleyişinden bahsedeceğim. Bilinçaltına kodlanmış olan duygulardan nasıl arınabileceğiniz ve yeni duyguları bilinçaltına nasıl kodlayabileceğinizi anlatacağım. Videonun sonlarına doğru ufak bir çalışma yapacağız. Bu çalışma için yanınızda defter ve kalem bulundurmanız gerekiyor. İyi hissetmek en doğal hakkımızdır ve kendimize karşı olan en temel sorumluluğumuz iyi hissetmektir. Kendini gerçekten iyi hisseden insanın hem kendine hem başkalarına katkısı çoktur. Ancak iyi hissetmek, olumlu düşünmeye çalışmakla başarıya ulaşmaz. İyi hissetmek, birikmiş duyguları boşaltmakla kendiliğinden gelen içsel bir enerji değişimidir. Bu hal, kendi doğamıza, kendi doğallığımıza yeniden dönüştür. Olumsuz duyguları boşalttıkça bilinç düzeyi yükselir. Çünkü birikmiş duygular, algıları ve anlayışı çarpıtan bozuk bir enerjidir. Bilinçli verdiğinizi sandığınız kararların çoğu fark edilmese bile bu birikmiş duyguların yönlendirmesiyle olur. Geçmiş deneyimlerinizden gelen sınırlayıcı inançlar gücünü birikmiş duygulardan alır. Kendi potansiyelinizi fark etmenizin ve kullanmanızın önünde engeller de birikmiş duygulardan başka bir şey değildir. Eminim birçok kez duymuşsunuzdur. Olumsuz düşüncelerinizi ve inançlarınızı fark edin ve onları olumlularıyla değiştirin. Ancak bilinçaltına bu inancı tutan bir enerji, yani birikmiş duygu varken, inancı duygulara hiç değinmeden sadece düşünce olarak değiştirmek, teoride mümkün gibi görünse de pratikte mümkün değildir. Bu sadece değiştirdiğini sanmaktır. İnancı sağlam bir şekilde tutan güç duygudur. Değişim ancak duygu boşaltıldıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten iyi hissetmek, birikmiş duyguları boşaltmakla mümkündür. Bu, doğal ve kendiliğinden gelen bir iyileşme sağlar. Kendinizi olumlu düşünmeye zorlamanıza ya da bunun için çaba harcamanıza gerek kalmaz. İyileşmenin birinci koşulu, sorunları yaratan etkinin birikmiş duyguları olduğunu ve iyi hissetmek için bu duygulardan kurtulmak gerektiğini anlamaktır. Bu duygulardan kurtulmak için duyguların dilini, bu duyguları biriktiren ve tutan bilinçaltı mekanizmaları iyi anlamanız, bu konuda farkındalığınızı güçlendirmeniz gerekir. Şimdi sizinle ufak bir çalışma yapalım. Yaşadığınız hayatı, içinde bulunduğunuz konumu ne sıklıkla sorguluyorsunuz? Videoyu bir süreliğine durdurun ve düşünün. Şu anda yaşadığınız hayattan mutlu musunuz? Yoksa sürekli bir sorgulama halinde misiniz? Ve ne sıklıkla sorguluyorsunuz? Hazır olduğunuzda videoya devam edin. Kişi eğer ki yaşamını sürekli olarak sorguluyorsa, aslında bu onun için içsel bir sorunun göstergesidir. Çoğu insan için sorun, yaşadığı çevreyle ilgilidir. Yani yaşam koşulları iyileşirse, yaşamının daha kaliteli olacağı algısı içerisindedir. Bu nedenle de yaşadığı ve olumsuz olarak nitelendirdiği ortam içinde kendini kötü hisseder. Çoğu kişi bu kötü hissin kendi algılarından ve birikmiş duygularından
Yani kendi içsel durumdan kaynaklandığının farkında değildir. Sanki kötü his yaratan çevredir, koşullardır. Yaşam koşullarını değiştirmek için çabalar. Ama çoğu zaman yapmak istediği yaşam koşullarındaki değişikliği yapamaz. Beklenen değişiklik gerçekleşmedikçe kötü hissetme derecesi ve içsel çatışması iyice artar. Bu durumda ya çabalamayı bırakıp kader der, bu koşullarda yaşamaya devam eder ya da inatla çok dalgalı bir denizde ters akıntıya karşı yüzüyormuşçasına çabalamaya devam eder. Bütün birikmiş olumsuz duygularımız geçmişimizle bağlantılıdır. Bilinçaltının birincil görevi yerleşmiş kalıpları, inançları ve değerleri korumaktır. Bu bağlamda bilinçaltı görev tanımına uygun olarak olumsuz ve kötü diye nitelendirdiğimiz tanımlamaları bile korur. Duygusal açıdan yönlendirildiğinde ise değişim daha kolay kabul eder. Duyguların boşaltılması, baskının ortadan kalkması demektir. Bu da bilinçaltının rahatlamasını, açılmasını ve değişik alternatifler tarafından etkilenmesini kolaylaştıracaktır. Olumsuz duygular ortadan kalktıktan sonra iyi hissetme hali, anlayış, inanç ve olumlu duygular onun yerini alabilir. Duygularımıza direnmek, düşündüğümüzden daha kötü bir kavramdır aslında. Duygular döngüsel olarak tasarlanmıştır. Hissedilmeli, ifade edilmeli, boşaltılmalı ve enerjisi tüketilmelidir. Duygularımızı hissetmemeye çalışmak bizde acı ve baskı yaratır. Acı ve baskı, olumsuz duygulara göre daha hasar vericidir. Sadece düşünmeyi değiştirmek içsel değişim sağlamaz. Olumsuz duygulardan kurtulmak için karar vermenin yeterli olduğuna dair inanç tek başına yeterli değildir. Unutmayın, bilinçaltında işleyen program duyguları bastırmak yönündedir. Bu program ancak hissetmek yönünde bilinçli bir irade ortaya koyulduğunda değiştirilebilir. Tecrübeler hisleri, hisler de durumlar hakkındaki algıları üretir. Bilinçaltındaki inançlar, fikirler ve tepkilerin kaynağı, yani yaşadığınız tecrübelerdir. Bu tecrübeler ya da yaşantı deneyimleri çoğu zaman kısa anı parçalarıdır. Şu anki yaşamınızda bazı şeyler canınızı sıkıyorsa, sebep ve sonuç ilişkisi kurarak böyle hissetmenize neden olan geçmiş bir tecrübeniz ya da bir olay anınız olduğunu anlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bu olay bilinçaltında bir algı veya fikir yaratmıştır. Genellikle bu algılamalara bağlı olarak bilinçaltınız korumaya yönelik bir duygu algısı geliştirir. Duyguların onaylanması, iyileşme yolunda atılmış önemli bir adım olacaktır. Olumsuz duygular, iyi hissetmenizi engelleyen ve bu yüzden yapmak istediklerinizi en iyi şekilde yapmaktan alıkoyan duygulardır. Olumsuz duyguların hem vücut hem de akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Olumsuz duygular mantığınızı, sağduyunuzu ve zihinsel sağlığınızı etkiler. Olumsuz duyguları hissetmemek ve onları bastırmak, baskı ve acıyı fazlalaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Hissetmemekte direndiğiniz her duygu bedende kalıcı olacaktır. Hisleriniz olumlu ya da olumsuz olsa bile onlara saygı gösterin. Onlar
size sorunu çözmek için gerekli olanları söyleyecektir. Kötü hisler olarak adlandırılan hisler bile aslında iyi hislerdir. Çünkü bu hisler sinir sistemi tarafından gönderilen habercilerdir. Kendinizi korumak veya bir şeyleri onarmak için sizi uyarmaya çalışıyorlardır. Birazdan bilinçaltınızda en yoğun olarak biriken duygu enerjisini bulmanız ve onu açığa çıkartmanız için bir çalışma yapacağız. Bu çalışma için defter ve kalem ihtiyacınız olacak. Sorduğum soruları hiç düşünmeden cevaplayacaksınız ve bunları deftere yazacaksınız. Ben soru sorarken gözleriniz kapalı bir şekilde bekleyin. Soruyu sorduktan sonra aklınıza gelen ilk cümleyi hemen defterinize not alın. Daha sonra tekrar gözlerinizi kapatın ve bu şekilde tüm soruları cevaplayın. Hazırsanız çalışmamıza başlayalım. Hayatını neden sorguluyorsun? Seni en çok ne mutsuz ediyor? Ailen seni anlıyor mu? Seni ailende en çok kimin anlamadığını düşünüyorsun? O kişinin seni anlamadığı konu nedir? O kişinin seni anlamaması sana ne hissettiriyor? Şimdi tüm bedenini incele. Sana hissettirdiği bu duyguyu en çok vücudun neresinde hissediyorsun? Peki ne istiyorsun? İyileşmekten ne anlıyorsun? Bu soruya vereceğiniz cevaplarla aslında birçok birikmiş duyguyu tespit edebilirsiniz. Bu sorulara vermiş olduğunuz cevaplarla sorunu aslında soyuttan somut bir hale taşımış oldunuz. Tespit etmiş olduğunuz duygulardan sizi en çok etkileyeni seçin. İlk önce o duyguyu kabullenin. O duygunun size hissettirdiklerini kabullenin ve bu duygulara saygı gösterin. Bu duygunun etkilediği
ve sizi yönlendirdiğini düşündüğünüz olayları, yaşantıları defterinize yazın. Bunlar yaşanırken neler hissettiniz, neler düşündünüz? Tüm detayıyla defterinize aktarın. Buradaki amaç, bilinçaltınızdaki bu duygunun sizi nasıl da etkilediğini görmenizdir. Sizi en çok etkileyen duyguyu seçtikten sonra artık olumlama cümlelerini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi olumsuz duygunun yerine koyacağınız duygu için 8 tane olumlama cümlesi oluşturun. Olumlama cümlelerinizi hazırladıktan sonra artık ağrılı olan bölgenize çalışmaya başlayabilirsiniz. Biraz önce cevaplamış olduğunuz sorularda bu duyguyu en çok nerede hissettiğinizin cevabını vermiştiniz. İşte o bölge sizin ağrı bölgeniz. Olumlamalarınızı hazırladıktan sonra işaret ve orta parmağınız ile ağrı bölgenize elinizi kaldırmadan sadece parmaklarınızın uçlarıyla küçük daireler çizerek masaj yapın. Masaj yaparken önceden oluşturmuş olduğunuz olumlama cümlelerini tekrar edin. Masaj süresini istediğiniz uzunlukta tutabilirsiniz. Ama en az 2 dakika olmasına özen gösterin. Bu çalışmayı düzenli olarak her gün tekrar edin. Üzerinde çalışmış olduğunuz duygunun ağrı bölgeniz üzerinde artık bir etki yaratmadığını fark ettiğinizde masaj yapma sürecini bırakabilirsiniz. Ama olumlama cümlelerine devam edin. Ta ki o duygunun artık sizden tamamen geçtiğini hissedene kadar. Sevgiyle ve ışıkla kalın.